Bir adam var, zeki, yalnız, tehlikeli. Tehlikeli çünkü fikirleri var ve bu fikirlerin nereye vardığını çok iyi bilmesine rağmen duramıyor. Tanrı'ya inanmıyor, inanamadığından değil, bilhassa reddettiğinden. Çünkü masum bir çocuk acı çekiyorsa, bu dünyayı yaratan Tanrı'yı kabul etmek ona bir ihanet gibi geliyor. O bileti iade ediyorum diyor. Ve bu reddini kanıtlamak için bir hikaye yazıyor. İsa'nın hapsedildiği, kilisenin Tanrı'yı uzaklaştırdığı bir hikaye. Bu adamın adı Ivan Karamazov. İnsanın en derin, o en karanlık korkularıyla yüzleşmeye başlıyoruz bugün. Doğru. Bugün seninle Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler eserinin ikinci bölümüne, o zengin felsefi ve psikolojik dokuya derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Amacımız sadece bir roman özeti çıkarmak falan değil. Bugün doğrudan inanç, özgürlük ve ahlakın emellerine inmek istiyoruz. Vicdan dediğimiz mevzunun sınırlarını zorlayacağız. Karşımızdaki metinler o kadar güçlü ki aslında yazarın kurduğu o devasa felsefi labirente girdiğimizde sadece karakterleri konuşmuyoruz. Doğrudan kendimizi, kendi zayıflıklarımızı tartışmaya başlıyoruz. İnancın çöküşü, sorumluluğun o boğucu ağırlığı ve özgürlüğün bizi nasıl dondurduğu gerçeği. Bütün bu ağır meseleleri teker teker açacağız bugün. O zaman hemen Ivan karakterini gözünün önüne getirmeni istiyorum. 23 yaşında bir genç. Kendi kendini eğitmiş, orta boylu, koyu renk gözlü, sessiz sakin ama konuştuğunda da kelimeleri asla israf etmeyen biri. Doğrudan hedefe vuruyor adeta. Aynen. Teoloji, felsefe, tarih okumuş ve bütün bu okumalar onu çok keskin bir inançsızlığa sürüklemiş. Fakat gökyüzüne bakıp da ulu orta inkar eden sıradan bir ateist değil o. Ivan'ın isyanı, yaratılan dünyanın düzenine, doğrudan sistemin kendisine yönelik. Yetişkinler tarafından karanlık bir odaya kapatılıyor, işkence görüyor, acı içinde ağlıyor. Ivan kardeşinin gözlerinin içine bakıp soruyor, bu çocuğun çığlıklarını telafi edecek hangi cennet var? Ivan'ın argümanı çok net orada. İnanmamakla inanmamak arasındaki o büyük uçurumu görüyoruz. Eğer cennete giriş bileti masum bir çocuğun gözyaşlarıyla ödeniyorsa, ben o bileti gişeye iade ediyorum diyor. Din adamlarının veya teolojinin sunduğu o geleneksel savunmaların hiçbiri Ivan'ı ikna etmiyor. İkna edemez. Çünkü karşı çıkışı tamamen ahlaki bir zemin üzerinde yükseliyor. Eğer yaratıcının kurduğu düzen bu kadar kusurlu ve acımasızsa, o ilahi ahlak yasası nasıl geçerli olabilir? Bak, ahlakı ben hep bir Jenga kulesine benzetiyorum. Ahlak genelde yukarıdan aşağıya inen bir kurallar bütünü gibi algılanır ya. Ivan o en alttaki, o en tepeden gelen ilahi inanç bloğunu bir anda çekip alıyor. Ve bütün toplumsal kuralları aşağı çöküyor. Tam üstüne bastın. Eğer o blok çekilirse aşağıda neler olacağını soruyor. Yer çekimi bir anda ortadan kalkarsa insanlar öyle huzur içinde havada süzülmezler. Karanlık dürtüler, bastırılmış arzular birbirine çarpmaya başlar. Ivan da eğer Tanrı yoksa ahlakın temeli de yoktur diyerek o meşhur ürkütücü sonucu çıkarıyor. Her şey mübahtır. Bu çok tehlikeli bir sonuç. Ivan bu ulaştığı sonucu kutlamıyor ama hani o her şey mübahtır formülü evrensel doğrunun bitişi demek, iyilik ve kötülük arasındaki farkın tamamen ortadan kalkması demek. Ivan coşkuyla karşılamıyor bunu, aksine kendi mantığının onu getirdiği o karanlık doğrudan korkuyor. Ama geri adım da atmıyor. Atmaz çünkü dürüstlüğünden ödün vermek istemiyor. Geri adım atarsa gerçeğe ihanet edeceğini düşünüyor. Kusursuz bir dünya talep ederek aslında insanı insan yapan iradeyi mi yok sayıyor Ivan? Kötülüğün hiç var olmadığı bir dünyada insanın kendi seçimlerini yapma özgürlüğü de ortadan kalkmaz mı? İşte tam da bu noktada Ivan'ın o mantıksal çıkmazına karşı felsefi bir panzehir devreye giriyor. Staret Zosima karakteri. Manastır'ın o en saygıdeğer, yaşlı ve bilge figürü. Zosima, Ivan'ın her şey mübahtır diyerek sınırları kaldırdığı o kaos ortamına bambaşka, devasa bir ağırlık getiriyor. Onun temel öğretisi çok net, herkes her şeyden sorumludur. Dur bir dakika, bu kulağa böyle tebrik kartlarına yazılacak romantik bir cümle gibi geliyor ama
Gerçek hayata uyguladığında imkansız bir yük. Dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığım birinin işlediği suçtan ben nasıl sorumlu olabilirim? Zosima, sorumluluğu öyle hukuki bir suçluluk duygusu gibi tanımlamıyor ki. Bunu devasa, görünmez bir ağ olarak kurguluyor. Dünyadaki her eylem bir suya atılan taş gibi dalga dalga etrafa yayılıyor. Sen sessiz kaldığında, müdahale etmediğinde o kötülüğün bir parçası oluyorsun. Zosima'nın gençliğindeki o subaylık dönemi geliyor aklıma. Çok çarpıcı bir andır o. Ertesi gün bir düelloya çıkacak, karşısındaki adama silahını çekeceği an, aniden o görünmez ağın varlığını bütün ruhunda hissediyor. Karşısındaki adamı bir düşman olarak değil, aynı bütünün, aynı insanlık ailesinin bir parçası olarak görüyor. Ve silahını indiriyor. İndirip tamamen manastıra kapanıyor. İnsan da sadece bir insan görmeyi seçiyor. Etrafındaki insanlar bu adamı adeta bir aziz gibi kabul ediyorlar o manastır günlerinde. Öldüğünde doğa kanunlarının bile ona işlemeyeceğini, bedeninin çürümeyeceğini umuyor herkes. Ama Zosima ölüyor ve beklenen o mucize gerçekleşmiyor. Gerçekleşmediği gibi hücreyi çok ağır bir çürüme kokusu sarıyor sadece birkaç saat içinde. Diğer rahipler hemen köçelerde fısıldaşmaya başlıyor. Demek ki gizli günahları varmış, yoksa bu koku neden çıksın diyorlar. Zosima'yı dünyadaki herkesten çok seven genç Alyosha için bu durum tam bir yıkım oluyor. İnanılmaz bir sarsıntı. Alyosha, inandığı o sevgi dolu evrenin ona adeta ihanet ettiğini, ustasının küçümsendiğini düşünüyor. Gelin bu konuyu biraz açalım. Herkesin günahından sorumlu olma fikri, Zosima'nın bu öğretisi modern insan için taşıması ne kadar ağır büyük. Hele ki Alyosha gibi saf bir ruhun inandığı o mucizenin gerçekleşmemesiyle düştüğü kriz, o kokuya katlanmak zorunda kalması. Çok derin bir kriz fakat oradan çıkışı da bir o kadar güçlü oluyor Alyosha'nın. Zosima'nın çürüyen bedeninin bulunduğu o odada uyuyakaldığında gördüğü bir rüya var. İsa'nın suyu şaraba çevirdiği kana düğününü görüyor rüyasında. Zosima da orada değil mi? Evet, Zosima orada neşe içinde gülümsüyor. Alyosha'ya o kritik mesajı veriyor. Hayattan korkma, insanları sev diyor. Alyosha o rüyadan uyanıp dışarı fırlıyor. Yıldızlarla dolu gökyüzünün altında toprağa kapanıp öperek ağlamaya başlıyor. Dünyanın o kusurlu, çürüyen, pis kokulu halini reddetmiyor artık. Aksine hepsini bütün kalbiyle kucaklıyor. Dönüşümü böyle tamamlanıyor. Modern insana akıl dışı gelebilir bu kucaklama. Zosima ise bunun yegane kurtuluş yolu olduğunu savunuyor. Bağ kopardığın an Ivan'ın karanlık kaosuna düşersin. Hazır kaostan bahsetmişken bu felsefi zirvelerden biraz toprağa inelim. Dimitri'nin o dünyavi çatışmalarına, kaotik sürüklenişine bakalım. Katerina, Dimitri ve Grushenka üçgeni. Dimitri iki kadın arasında inanılmaz bir savrulma yaşıyor. Katerina bir yanda resmi nişanlısı. Onur ve borç duygusuyla Dimitri'ye bağlanmış gururlu bir kadın. Diğer yanda Grushenka var. Dimitri, Katerina'ya söz vermiş olmasına rağmen Grushenka'ya duyduğu o ilkel, vahşi tutkuya engel olamıyor bir türlü. Hatta Katerina'nın parasını çalıp Grushenka uğruna harcıyor. Katerina'nın Dimitri'ye o hastalıklı tutulması sence bir sevgi meselesi mi? Asla değil. Yenilgiyi reddeden, yaralı bir gururun, inatçı bir saplantının sonucu sadece. Aslında Katerina ve Ivan birbirlerine derinden aşıklar. Fakat ikisi de bu gerçeğe teslim olmaktansa aralarında sürekli bir gerilim, yüzleşmekten kaçındıkları kusursuz bir felç hali yaratıyorlar. İki zeki insanın yapmaları gerekeni çok iyi bilip, gururları yüzünden bir türlü eyleme geçememesinin etek kemiğe bürünmüş hali bu. Peki ya Grushenka? 22 yaşında bir kadın. Grushenka'nın ördüğü duvarlar çok başka bir mekanizma üzerinden çalışıyor. Geçmişinde yediği darbeler onu kalın bir zırhla kaplamış. Polonyalı bir subay tarafından terk ediliyor, değil mi? Yoru terk ediliyor ve hayatta kalmak için o zırhı giyiyor. Bütün kasaba ondan korkuyor aslında. Diğerleri ona hep tehlikeli fantaziler atfediyor ama o duvarlar yıkıldığında o sert kabuğun altında son derece sadık bir sevgiye yetenekli bir kadın çıkıyor ortaya. Bu üçlü arasındaki tutku ve o yıkıcı enerji, Ivan'ın her şey mübahtır fikrinin sanki kuralsız ete kemiğe bürünmüş bir provası gibi. Evrensel kurallar silindiğinde sadece arzular ve gurur devreye giriyor. Çok haklısın. Sınırların silindiği bir dünyada insanların birbirini nasıl parçaladığını Dimitri'nin savrulmalarında gayet net görüyoruz. Asıl felsefi krizin kalbine de buradan bağlanıyoruz zaten.
O asıl krize, yani hikayenin zirvesine, o meşhur metne gelelim. Büyük Engizisyoncu hikayesine. Dünya edebiyatının en sarsıcı bölümlerinden biri. Ivan'ın kendi zihninde kurgulayıp Alyosha'ya anlattığı o muazzam hikaye. 16. yüzyıl İspanya'sındayız, Sevilla şehrinde. Sokaklarda ateşler yanıyor, kilise adına insanlar meydanlarda cayır cayır yakılıyor. Ve İsa yüzlerce yıl sonra sessizce o şehre geri dönüyor. Kalabalık onu anında tanıyor. Şifa dağıtıyor, hastaları iyileştiriyor. Ama 90 yaşındaki büyük Engizisyoncu ortaya çıkıp askerlerine emir veriyor. Tutuklayın diyor onu. Onu o karanlık zindana kapatıyorlar. Gece yarısı Engizisyoncu hücreye giriyor ve saatlerce sürecek o ağır, boğucu monoloğuna başlıyor. İsa tek bir kelime bile etmeden dinliyor onu. Öylece duruyor. Yaşlı adam, İsa'yı insanlara en büyük kötülüğü yapmakla suçluyor. Onlara özgürlük vererek devasa bir hata yaptın diyor. İnsanoğlu özgürlüğün ağırlığını taşıyabilecek kapasitede değil ona göre. Karar vermenin, kendi yolunu çizmenin aslında dayanılmaz bir azap olduğunu anlatıyor. Çölde şeytanın sunduğu o 3 sınavı hatırlatıyor değil mi orada? Ekmek, mucize ve otorite sınavları. İsa insanların sadece ekmekle yaşamayacağını söyleyerek, mucizeyle korkutulmuş bir inancı reddederek bunları elinin tersiyle itmişti. Ama Engizisyoncu isyan ediyor, sen insanları kendin gibi güçlü sandın diyor. İnsanlar zayıf, onlar özgürlüğün yükünü taşımaktansa boyun eğmeyi ve tok olmayı tercih ederler diyor. Dinleyicilerimize seslenmek istiyorum burada. Kendi hayatını bir gözünün önüne getir. Kaç defa hiç okumadan o uzun dijital sözleşmeleri onayladın? Kaç akşam ekranda ne izleyeceğine algoritmanın karar vermesine izin verdin? Sadece o seçim yapma yükünden kurtulmak için ne kadar çok özgürlüğünü devrettiğini fark ettin mi? Engizisyoncu tam olarak bizim bu zaaflarımızı yüzümüze vuruyor işte. Çok doğru. Engizisyoncu aslında kötü niyetli bir zalim değil, insanlığın zayıflığını kabul etmiş ve onlara barınak olmuş biri. Biz onların elinden o yükü aldık diyor, onlara ekmek verdik, onları mucizeyle oyaladık ve sığınacakları bir otorite olduk. Şimdi mutlular diyor. Bu devasa suçlamalar bittiğinde İsa tek bir savunma yapmıyor. Ayağa kalkıyor ve yaşlı adamı dudaklarından öpüyor. Sarsıcı bir an. Yaşlı adam titreyerek zindanın kapısını açıyor ve git bir daha asla gelme diyor. Ivan bu hikayeyi bitirince kardeşi Alyosha ayağa kalkıp tıpkı İsa'nın yaptığı gibi abisi Ivan'ı öpüyor. Bu durum beraberinde çok mühim bir soruyu getiriyor. İnsanları birer çocuk gibi görüp kararları onların adına almak gerçek bir sevgi midir yoksa merhamet maskesi takmış derin bir küçümseme mi? İnanılmaz bir soru. Dostoyevski mantıkla değil, eylemin kendisiyle, o saf sevgiyle cevap veriyor aklın kibirli argümanlarına. Peki bütün bu fikirler sadece meyhanelerde, salonlarda konuşulduğu gibi masum birer teori olarak mı kalıyor? Elbette hayır, fikirler havada asılı kalmaz. Sümerdyakov sahneye çıkıyor. Karamazovların dördüncü gayrimeşru kardeşi. Sokaklarda yaşayan bir kadının oğlu Sümerdyakov. Evde hizmetkar ve aşçı olarak çalışıyor. Babasız, sevgisiz, sürekli itilip kakılarak büyümüş. Öfkesini zekasıyla bileyen tehlikeli bir karakter. Sürekli merdiven altlarından, kapı arkalarından Ivan'ın o felsefi sohbetlerini gizlice dinliyor. Ivan, entelektüel bir kelime oyunu oynadığını zannederken Smerdyakov o kritik cümleyi zihnine kazıyor. Her şey mübahtır. Şüphesiz, ahlakın sadece uydurma bir kural olduğuna inandığı an, zayıfları ezmenin önünde hiçbir engel kalmıyor onun için. Bu fikri doğrudan eyleme dönüştürüyor. Baba Fyodor Karamazov başı ezilerek vahşice öldürülüyor. Bütün oklar sürekli babasıyla kavga eden Dimitri'yi gösteriyor başta. Ama Ivan cinayetin ardından hastanede yatan Smerdyakov'u ziyaret ettiğinde o kan donduran gerçeği öğreniyor. Smerdyakov gayet sakin bir şekilde cinayeti itiraf ediyor ona. Babamı ben öldürdüm diyor. Ama gerekçesi çok çarpıcı. Sen her şey mübahtır dedin, ben de uyguladım diyor. Fikirlerin dünyasında oynanan bir oyunun gerçek dünyada nasıl kanlı sonuçlar doğurduğunu dehşetle görüyoruz. Ivan entelektüel kibrinin bedelini o saniye ödüyor.
Fikrin babası bensem, tetiği çeken de ben miyim sorusu beynini kemirmeye başlıyor. Ahlaki sınırları yıkmanın öfkeyle dolu bir zihinde nasıl bir felakete yol açtığını acı bir şekilde öğreniyor Ivan. Ve Ivan'ın o çok güvendiği aklı zihinsel duvarları çatırdamaya başlıyor. Ateşler içinde yatağa düşüyor. Fikirleriyle sonuçlar arasına çektiği o kalın duvar tamamen yıkıldı çünkü geceleri sanrılar görmeye başlıyor. Odasında gördüğü o şeytan halüsinasyonu mesela. Alevler içinde devasa bir yaratık bekleme sakın. Hiç alakası yok. Orta yaşlı, sıradan kıyafetler giymiş, hafif göbekli bir adam beliriyor odada. Koltuğa oturup çayını yudumluyor. Ivan'ın kendi sözlerini, kendi teorilerini ona karşı kullanarak Ivan'la alay ediyor adam. Kötülüğün ne kadar sıradan, ne kadar banal bir formda karşına çıkabileceğini müthiş gösteriyor yazar. Şeytanın orada Ivan'a bunları sen söyledin diyerek gülümsemesi, Ivan'ın kendi kibriyle en ağır yüzleşmesidir. Mahkeme günü geldiğinde Dimitri yargılanırken Ivan ateşler içinde tanık kürsüsüne çıkıyor. Aklını adeta bir silah gibi kullanan o adam, en kritik anda aklının onu terk edişini yaşıyor mahkemede. Katil Smerdiyakov ama asıl suçlu benim diye bağırıyor kürsüde. Bütün felsefi yapıları çöküyor ve geriye sadece boğucu bir suçluluk kalıyor. Dostoyevski yazar olarak Ivan'ı mantıkla yanıtlamıyor. Ona Alyosha'nın yaşayış biçimiyle, o kanıtsız saf sevgiyle yanıt veriyor. Tartışma aslında berabere bitiyor, seçimi yapmak okura kalıyor. Hikayenin başındaki misyonumuza, o 3 temel sorumuza dönelim ve toparlayalım o zaman. Birlikte bakalım. Birinci soru, bu devasa eser neden yazıldı? Dostoyevski'nin tüm hayatının bir özetidir bu eser. İnsanlığı akıl ve sistemle baştan yaratmayı vaat eden devrimci hareketlere çok güçlü bir eleştiri, insanın özgürlüğünü alarak acıyı yok etmeyi vaat eden otoritenin aslında ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için yazdı bunu. İkinci sorumuz, Ivan Karamazov neden bu kadar önemli? Bence çok net, çünkü o haklı. Acı konusunda, masumların çilesi konusunda, özgürlüğün boğucu bir yük olduğu konusunda sonuna kadar haklı. Dostoyevski bu güçlü sesi susturmuyor kitabında. Aksine sevgiden yoksun, salt aklın insanı nasıl çöküşe götürdüğünü göstermek için onu son ses, en güçlü argümanlarla konuşturuyor. Ve üçüncü sorumuz, bugün bize ne söylüyor bu eser? Bunu büyük resimle ilişkilendirirsek gününüze çok rahat bağlarız. Güvenlik karşılığında özgürlüğümüzü talep eden o devasa sistemler var ya, Bizim adımıza seçim yapan algoritmalar mesela. tam üstüne bastın. Senin için en iyisini biz biliyoruz diyen modern otoriteler, o dijital platformlar, Engizisyoncunun bugünkü yüzleridir aslında. Dinleyiciye doğrudan seslenmek istiyorum tam burada. Kendi hayatındaki seçimleri bir gözünün önüne getir. O algoritmaların, sistemlerin sana sunduğu konforlu bir esaret mi istiyorsun? Yoksa hata yapma ihtimaliyle dolu, acı verici ama gerçek bir özgürlük mü? Bütün yükü başkasına, bir makinaya veya otoriteye devrettiğin bir hayat gerçekten senin hayatın mıdır? Bir okur, bir kare yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.